Master Study online eğitim eklentisini daha önce incelemiştik. Bu eklentinin ücretsiz olarak bir Zoom entegrasyonu var. Zoom programının API'lerini oluşturacağız. Bunu sitemizde eklentinin gerektiği alanlarına dolduracağız. Böylece Zoom programını eklemiş olacağız. Zoom programıyla toplantılar, eğitimler, konferans üzerinden nasıl yaptım, nasıl API'lerini oluşturdum onu anlatacağım bir video. Hadi başlayalım. İncelediğim eklenti bu arkadaşlar. Hemen Türkçesine geçiyorum. Türkçesi de e-ROM, Zoom toplantı ve web seminerleri. Tabii ki ücretsiz versiyon olduğu için bu arkadaşlar yalnızca Zoom toplantısını yapabiliyoruz. Diğer kısımlar ücretli versiyonunda. Bu sayfaların linkleri videonun açıklamalar kısmında olacak. Lütfen geliştiricinin sayfasına ve eklenti sayfasına girip gerekli alanları okuyun arkadaşlar. Burada bayağı anlatıyor zaten. Burada eklentiyle ilgili belgeler var zaten. Burada da anlatıyor bir şekilde zaten. API'leri nasıl alınacak, ne yapılacak filan. Şu an anlatacağım, yapacağım işlemler en güncel sürüm olacak. Çünkü burada gösterilen resimler ve hemen hemen aynı ama biraz farklılıklar var. Zoom programı birazcık güncellemiş tabii ki. O yüzden de farklılıklar oluşacak. Burada yaptığımız için göreceksiniz. Örnek olarak bir tane zaten oluşturmuştum. Testlerde yaptım bunu arkadaşlar. Gayet olumlu, güzel bir şekilde çalışıyor. Program tabii ki kullanmanız için de bilgisayarınızda Zoom programında kurulu olması lazım. Onu da söyleyeyim. Videonun sonunda zaten bir test yapacağız. Ama öncelikle API'yi alırken biraz zorlanacağız arkadaşlar. Biraz oralar karışık gibi geliyor çünkü oralarda lütfen atlamadan seyredin ki tekrar başa dönüp bir daha yapmak zorunda kalmayın. Master Study zaten online eğitim eklentisi, online çevrim içi kurs eklentisi de diyebiliriz. Ağırlıklı olarak kurs eklentisi diyoruz zaten. Burada işte pazar yeri oluşturabiliyorsunuz ya da kendi bilgi birikiminizi ister ücretli ister ücretsiz şekilde de paylaşabilirsiniz. Eklentinin inceleme videosu kanalda var arkadaşlar. Karta koyacağım. Oradan da ulaşabilip seyredebilirsiniz. Benim gayet hoşuma giden bir eklenti. Ücretsiz de bayağı işlemler yapabiliyor. Lafı çok uzatmadan uyarımızı yapalım ve çalışmaya başlayalım artık. WordPress kontrol panelindeyiz. Eklentiler kısmına geliyorum. Yeni eklenti diyeceğim. Burada eklentimizi arama kısmına yazıyoruz ismini ve aratıyoruz. e-ROM, Zoom, Meetings, Webinars diyor arkadaşlar. Bakın StyleMix temas geliştiricisi. Master Study geliştiricisi yani arkadaşlar. Master Study eklentisinin eklentiyi kurup etkinleştireceğim. Eklenti kurulduktan sonra kontrol panelinde sol tarafta bakın şöyle kamera şeklinde e-ROM yazan bir alan geliyor zaten. Bir menü geliyor, sekmesi geliyor. Hemen üstüne bir basalım. O şekilde İngilizce. Tabii ki bunun Türkçe dil dosyası var arkadaşlar. Türkçe dil dosyası da gene internet sitemizde maxnetmed.com sitesinde olacak. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi Türkçe dil dosyasını yükledikten sonra kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi şöyle bir eklentinin menülerine bir bakalım. Hemen hızlıca geçelim. Meetings alanı. Buradan yeni meetingsleri yani toplantıları Zoom'la birlikte ekleyebiliyoruz. Yani sayfamızda düzenleyebiliyoruz. Onun artık bir sayfa oluşturuyor. Buradan yeni eklediğinizde oluşturabiliyorsunuz. Tarihini, saatini falan şurada budur. Web seminerleri, webinars yani. Webinars'ları gene aynı şekilde yeni ekliyorsunuz. Buradan oluşuyor. Kullanıcılar artık gelen Zoom toplantısına ya da işte webinara gelenleri burada görebiliyorsunuz. İstatistikler var. Artık kaç kişi geldi, seyredildi falan herhalde ama herhangi bir tabii ki ayar yapmadığımız için şu an göstermiyor bir şeyler. Bir de Zoom setting. Zaten işimiz burada bizim. İlk önce burayı yapacağız. Ondan sonra da ekleyeceğiz tabii ki. Ana ayarları API'leri oluşturduktan sonra buralara gireceğiz zaten. Gerekli alanlara gireceğiz. Kısa kodlar var. Burada isterseniz mesela toplantıyla yaptığınız şeyleri falan kısa kodları herhangi bir sayfalarda da paylaşabilirsiniz. Bir blog yazısının altında da gösterebilirsiniz mesela. Bu şekilde oluşturabilirsiniz. Google Meet demiş. Google Meet ücretli sürümünde var. İçe dışa aktarma demiş. Tamam. Yani ayarları da bu kadar. Şurada kalsın. Şimdi zaten asıl işlemler şimdi bundan sonra başlayacak arkadaşlar. Şu kılavuza da bastığınızda zaten belgeler kısmına gidiyorsunuz. Dediğim gibi videonun başında da söylemiştim. Burada size adım adım anlatıyor. Ama birkaç şey eksik. Geneliyle doğru yani sıralış aynı şekilde gidiyor ama Zoom programı biraz güncelleme yapmış. Birazcık değişiklikler var. Onları da burada göstereceğim zaten. Buradan da faydalanabilirsiniz tabii ki. Bize şimdi arkadaşlar Zoom için API'lerini almak için ne yapacağız? Şu adrese bakın zaten yazıyor. Bu adrese gidiyoruz. Şimdi API nasıl alınıyor onu gösteriyorum arkadaşlar. Öncelikle API oluşturmak için bir hesabınızın olması lazım zaten. Hesabınız yoksa bir hesap oluşturacaksınız. Hesabınız varsa da zaten giriş yapacaksınız arkadaşlar. Bakın developer kısmında yani
kısım seçili olacak. Giriş yapıyorsunuz. Ben tabii ki kaydım olduğu için, giriş hesabım olduğu için hemen giriş yapıyorum. Bu şekilde hesap da oluşturduktan sonra, giriş yaptıktan sonra da aynı sayfa karşılayacak sizi. Bu şekilde manage yazan kısma tıklayın arkadaşlar. Yöneteceğiz yani. Burada zaten oluşturduğum, bakın testlerde yaptığım İşte 2 tane API var. Bu API'lerden işte gerekli olan API key'ler, secret key'leri falan, gizli anahtarları falan aldım zaten. Şimdi sıfırdan yeniden oluşturacağım. Farklı bir isimle oluşturacağım tabii ki şimdi. İşlemler aynı zaten. Hemen yeni bir tane oluşturalım. Developer kısmına geliyorsunuz. Bakın şurada açılan pencerede gördüğünüz gibi burada. Orada build yani API yap diye alan var. İngilizce yazıyor gerçi de. Buna basın. Burada zaten ilk önce seçeceğimiz alan şurası arkadaşlar. Önce bunu yapacağız. Bunu seçtikten sonra oluştur diyorum. Hemen API'min ismini yazalım dedim. Oluştur dedim. Bu şekilde bakın API key'lerini zaten direkt olarak veriyor. Tabii ki doldurmamız gereken izinler falan var. Onları yapacaksınız. Onlar önemli. Yoksa sırf bu şekilde API key'leri oluşturup işlem bitmiyor. Sırasıyla devam edelim. Tamam. Bu şekilde oluşturdu. Devam diyorum. App ismimiz tamam. VPA Zom Server. Buraya kısa bir açıklama yazılabilir. Firma ismi varsa firma bilmem ne filan. Developer. Buralara isimde yazabilirsiniz aslında. Evet yazalım hatta. Devam diyorum. Tokenlar oluşturuyor. Tamam. Burada da devam ediyorum. Zaten burada biraz işlemler var. Şimdi burayı dikkatli seyretmeniz lazım arkadaşlar. Burayı atlamayın çünkü. Hemen add scope diyorum. Ben daha önce testlerde yaptığım şekilde ekran görüntülerini almıştım. Ona bakarak gideceğiz zaten arkadaşlar. İsteyenler o şekilde, isteyenler de eklentinin geliştiricinin sayfasındaki belgeler kısmından da ilerleyebilirler. Buradan da isteyenler buradan da devam edebilir arkadaşlar. Burada aynı anlatacağım adımları teker teker gösteriyor zaten bakın. Bu şekilde böyle gidiyorsunuz zaten. Ve scope'lara geliyor zaten. Önemli kısım burası zaten scope'lar. Şimdi account'ta 7 tane demiş. Bu şekilde çalışalım. Buradan da bakarak neyi işaretlememiz gerekiyorsa onları işaretleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi account kısmında view account birazcık uzun sürecek burası. View account info yani şu kısım. Şuraya geldik. Burada account read account setting master. Şu kısım. Bakın admin var bir de master var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi view account settings. Master olanı seçiyorum. Ondan sonra settings admin var. Read account. Hemen şöyle aşağı doğru. Admin view account settings. Read. Tamam. Diğeri settings olan var bir de. Master admin. Settings admin. Bu da varmış. Settings admin. Tamam. Ondan sonra burada 3 tane. Hemen şuna bakıyoruz. View int manage account info. Account info. Tamam. Burada bir tane varmış. Account update settings. Update account settings. Account settings. Admin mi? Admin. Tamam. Bunu da yaptık. Sub accounts. Buraya geliyoruz. Burada update accounts opsiyon. Accounts opsiyon admin owner master olan master owner. Tamam. Ha, bu da varmış zaten. Ha. Account update settings. Settings master. Tamam. 6 7 tane. Tamamdır. Account kısmında işimiz bitti. Buraları tabii biraz dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Ondan sonra şimdi geçelim hemen diğer
kısma. Meeting'e bakalım. Meeting. Hemen meeting'i bulalım. Meeting. Meeting. We also meeting summaries. We also meeting summaries demiş. Tamam. Admin olana summary, admin, meeting summary, admin. Tamam. Summary. Bu tamam. Bir. All user meetings. All user meetings. Geldik. View meeting. View meeting. Admin mi? Admin. View so upcoming meetings. Upcoming. View the upcoming meetings. Admin. Tamam. View user meetings. User meetings. Admin. The meetings innovation admin, meetings chat mesaj admin. Tamam. Bu kısım da bitti. Manager. Şöyle bakalım da arkadaşlar. Meeting. Şuraya geldik. Update meeting status. Meeting status. Tamam. Admin. Update meeting. Meeting. Tamam. Creating meeting for user. Tamam. Create invite links. Create invite for meeting. Admin. Delete meeting. Delete meeting. Bu da tamam. Ya live streaming meeting token. Token informasyon. Burada bir tane var zaten. Bunu seçiyoruz. New local archiving meeting. Burada da bir tane var. Bunu seçiyoruz. Tamam. Bu da bitti. Hemen geldik. User Scopus. User kısmına geldik. View olsa informasyon. Şuna evet. View user. Admin tamam. User permission şu. User token. User token. Admin. User settings. Tamam. User bu da var. Email tamam. User assistance. Tamam. Tamam mı? Tamam burası. Zak token bir tane var. Onu seçtik. Bu da tamam. İnformasyon burası. Create user. Evet. Delete. Evet. Update user. Tamam. Bu da tamam. Bundan sonra hemen bakalım. Zoom Events. Hemen. Zoom Events bulduk.
Hiç event speaker informasyonu. Speaker tamam. 3 tane var zaten. Üçünü de seçiyorum. İşte view all events informasyon. Şu. Burada da 2 tane var. Bunu da seçtik. Access link. Access link. Burada da access links. Şu mu? Şu herhalde tabii. Bunu seçtik. Tamam. Burada da bitti. Zoom Events. Başka hemen webinar. Hemen ona bakalım. Webinar bulduk. View all user webinars. View all user webinars. Tamam. Webinar. View webinar. View webinar. View webinar. View webinar. Tamam. Party view webinars. Participant. Participant. Tamam. Okay. View and manage user webinar. Manage user webinars. Update webinar status. Webinar status. Tamam. Create a invite link. Create a invite links. Webinars. Tamam. Create a webinar for user. For user. Tamam. Update webinar. Update webinar. Delete webinar. Delete webinar. Tamam. View and manage sub accounts user webinars. Şunu kapatalım öyle. View and manage sub account user webinars. Tamam. View webinar. View webinar. View webinar. Create invite link. Create invite links for all. Tamam. Master. Delete webinar. Update webinar. Webinar. Create a webinar for user. Create a webinar for user. Tamam. Bu da bitti. 49. Toplam 49 mu olmuş? 49. Hemen bakalım. Webinardan sonra tamam diyorum. Okey. 49 tane mi? 49 tane. Yani doğru atlamamışız arkadaşlar hiçbirini. Biraz sıkıcı ama yapacak bir şey yok. Devam diyorum. Kabul ettim bunları. Skoplarımız oluştu. Bir şekilde. Oradan gene devam diyorum. Diyor ki kontak e-postası ve firma ismi işte artık bir kendi isminizi de yazabilirsiniz artık kurumsal firmanızı ya da işte kendi isminizi yazabilirsiniz. Developer contact email. Hemen onları da doldurduktan sonra aktivasyon olacak arkadaşlar. Burada informasyonda tabii ki şunları da doldurmamızı istiyor. Short description demiş işte WordPress buraya VP alemi. Buraya da e-posta adresinizi info.vpalemi.com dedik. Tamam. Continue. Devam dedik. Devam. Activate your app. Tamam. Bu şekilde de aktivasyon oldu arkadaşlar şimdi. Aktive edildi. Tabii ki bununla kalmadı. Bir tane daha app oluşturmamız lazım. Buraya isterseniz bir tane de resim ekleyebilirsiniz. App'inizle ilgili mesela şey olabilir. Bir şey yaparsınız yani neyse. Şimdi gene tekrar bir tane daha app oluşturacağız. Geliyorum. Aynı işlemleri bir daha yapacağız ama tabii ki bu kısa sürecek. Çok fazla sürmeyecek. Developer kısmına geliyorum. Bu şekilde. Orada buy up diyorum. General diyorum. Tamam diyorum.
Burada dikkat etmeniz gereken kısım arkadaşlar, bakın admin şunu seçmeniz lazım. Bunu seçiyorsunuz öncelikle. Kaydet diyorum. Sonra buraya da ismini buradan değiştirebilirim. VPA Meet Webinar mıydı? Webinar harita. Neyse şöyle olsun. SDK. Burada zaten direkt aslında bir taraftan da bunları kopyalayıp gene sistemimizdeki ayarlar kısmına yapıştırabiliriz. Bunlarla da işimiz kalmadı gerçi. Bunu da büyütelim şöyle. Tamam. Geldik. Buraya şimdi nerede yayınlayacaksak onun adresini, yani internet sitemizin adresini hemen şöyle alalım. Oraya yapıştıralım. Direkt aşağıya geçiyor. Devam diyorum. Burada herhangi bir şey yapmıyorum. Devam. Burada güncellemelerde işte yeni bir güncelleme, Zoom programın güncelleme yapmış. Burada şey yok arkadaşlar. Geliştiricinin belgelerinde göremiyorsunuz. O yüzden şunu seçiyorum. Webinars seçiyorum. Chromes'u da seçeyim. Başka Team Chat. Webinars. Başka bir şey seçmiyorum. Diğerlerini de seçebilirsiniz tabii. Bilmiyorum. Şöyle adresimizi de yazdık. İzin verilen, hemen şunu silelim. Buraya test diyorum. Test diyoruz. Tamam. Bunlar. Buralarda herhangi bir şey yapmıyorum. Devam diyorum. Embed kısmında burada Meeting SDK'yı açıyorsunuz arkadaşlar. Şunu açın. Bu açılı olsun. Bu açılı olacak arkadaşlar. Ondan sonra devam ediyoruz. Scope'a geçtik. Gene burada da bir tane scope'umuz var. Onu yapacağız. Hemen geliyorum, dosyalara bakalım. Hatta şöyle yapalım. Bir tane olacak zaten. ZAC token. ZAC token use'a ZAC token access key. Hatta iyice emin olmak için şöyle yapacağım. Meeting use'a şurada. Evet. Use'a ZAC token ZAC access key. Tamam, dediğim gibi. Bir tane oluşturduk. Devam diyorum. Bu kadar. Bitti. Şimdi bize hemen API key'leri ve client ID'leri lazım. Sistemimize gelelim. Tamam. SDK. En son yaptığımız SDK'ydı zaten arkadaşlar şu. Hemen bunu kopyalıyorum. Client ID. Buraya yapıştırdım. Şunu da kopyalıyorum. Onu da buraya yapıştırdım. Şimdi server'ımıza gelelim. Server'ımızdan webinar yazmışım. Meeting yazacağım. Webinar yazmışız. Neyse. Kopyala diyorum. Account ID yapıştırdım. Bunu da yapıştırdık. Diyorum. Bunu da yapıştırdık. Şimdi bunları yaptık. Şifre oluştur dediğimizde bunu otomatik açarsanız otomatik şifre oluşturur. Şöyle düşünün. Meeting, yani toplantılarınızı birebir canlı görüntülü işte işlemleri sayfada, bir tane internet sitenin sayfasında yayınlanacağınız için oraya bir şifrede yazı gösteriyor zaten. Onu ama yalnızca aboneleri mesela gösterirseniz, sayfayı gizli yaptığınız zaman yalnızca giriş yapanlar görebilir. Öyle şekilde ya da kendinizde bir şifrede oluşturabilirsiniz. Tamam diyelim, kaydet diyorum. Bu şekilde kaydettik. Geldik, şimdi ayarlarımız bitti. Şimdi bir tane meetings, yani bir Zoom toplantısı hazırlayalım. Bir tarihini işte onları yapalım. Ondan sonra da bilgisayarımıza Zoom programını açarak bir bakalım ne oluyor, ne ediyor, onlara bakalım. Test toplantı meetings oluşturalım. Nasıl oluşturuyor onu hemen göstereyim. Meeting salonuna geliyorum. Yeni ekle diyorum. Başlık yazalım. Toplantı gündemi. Buraya toplantının neyle, meetingin neyle ilgili olduğunu yazın açıklamasını yapabilirsiniz. Toplantının ev sahibi benim. Ondan sonra onaylanan veya reddedilen ülkeler burada seçebilirsiniz. Hangi ülkelerin mesela toplantıya oradan katılabilirler ya da katılamazlar seçebiliyorsunuz. Toplantı tarihi bugün olsun. Toplantı zamanı da, ona da bir zaman ayarlayalım. Toplantı dakikası 30 dakika sürecek. İsterseniz şifre verebilirsiniz. İsterseniz vermezsiniz. Hemen bir test diyeyim ben buraya şifreye. Bekleme odası olsun. Düzenleyen video demiş. Katılımcı video. Girişte katılımcı sesini kapatın. Evet. Katılmak için kimlik doğrulaması gerekir. Zoom'da oturum açın. Bunu
Bakın sadece kimliği doğrulanmış kullanıcılar toplantılara katılabilir. Bu ayar yalnızca Pro veya daha yüksek sistemden demiş. Bunu açtığınızda Pro veya daha yüksek lisansı sahip Zoom hesapları. Yani bir şey olmuyor. Alternatif web site'de farklı sitelerde de yayınlamak istiyorsanız buraya artı siteleri ekleyebiliyorsunuz. Ondan, bu taraf bitti. Bir de resim ekleyelim şöyle. Öne çıkarılmış bir görsel ekleyelim. Şöyle bir tane bir şey ekledik işte neyse. Başka ayarı var mı? Yok. Yayınla diyorum. Şimdi bu toplantıyı tabii ki sitemizde göstermemiz lazım. İnternet sitemizde göstermemiz lazım. Şimdi burada bir sayfa oluşturabilirsiniz. Normalde zaten kendisi bir oluşturuyor. Şöyle göstereyim onu da. Menüler sekmesine geldim. Görünüm, menüler. Orada aşağı bakın web seminerleri meetings diyor. Meetings VPA oluşturduğumuz toplantı arkadaşlar bakın. Menüye ekle diyor. İsterseniz kısa kodlarla da yani menüye eklemeden de farklı bir bölüm açıp kısa kodları da kullanabilirsiniz. Hemen kaydedelim. Sayfanın ön yüzüne geçelim. Yenileyelim. Bakın VPA test toplantı olarak geldi. Bakalım. Burada geri saniye yani 3 dakika sonra toplantı başlayacak diyor. Şimdi bu burada kalsın. Bunu nasıl yapacağız? Testini yapacağız. Birazdan göstereceğim şimdi. Bakın tarayıcı üzerinden katılma var. Zoom uygulaması ile katılma var. Şimdi benim diğer bilgisayarımdan farklı bir bilgisayardan katılım sağlayacağım. Ama ilk önce tabii ki yayını açmam lazım. Yani konferansı Meetings'i açmam için Zoom programımı açmam lazım arkadaşlar. Zoom programımızı açalım. Hazırlığımızı bitirelim. Programı açıyorum. Zoom programını açtım. Oluşturduğumuz toplantı burada gözüküyor zaten arkadaşlar. Bakın başlangıç diye yazıyor burada. Buradan da direkt olarak başlatabilirsiniz toplantınızı. Şimdi bunu nasıl test yapacağız? Şimdi ben açacağım tabii ki. Toplantıyı oluşturacağım. Diğer bilgisayarımdan da bağlanacağım. Laptop olduğu için onun da kamerası falan var. En azından çalışıp çalışmadığını görebiliriz. Gerçi şu an kayıt yaptığım için diğer kamerayı da bakalım kabul edecek mi? O da var tabii ki. Neyse başlangıç diyorum. Başlasın bakalım toplantı. Evet. Şu an bilgisayar sesi hoparlör mikrofonu test et demiş. Tamam dedim. Bilgisayar sesiyle katıl. Videoyu açabiliyor muyuz? Kullanıyor. Video başlatılamıyor diyor. Kayıt yaptığımız için büyük ihtimalle ondan mı yapıyor? Ondan herhalde. Evet, Zoom'u çok kullanmadığım için ben de yani unuttum tabii ki. Çoğu şeyi de bilmiyorum. Neyse. Şuradan ses mes var zaten. Tamam. Video olsaymış iyiymiş de. Ama işte virtual kamera diyelim. Bakalım ne yapıyor. Yapıyor mu bir şey? Bir şey yapmıyor. Yapmadı. Neyse. Sıkıntı değil. Bu şekilde toplantımız başladı mı? Başladı. Şimdi hatta bir şeyden bir bakalım. Özel sekmeden bir bakalım. Test toplantı diyelim bakalım. Tarayıcı üzerinden ya da Zoom uygulaması ile katılabiliyorsunuz. Tabii ki yani aynı bilgisayardan şu an katılamam. Neden? Zoom zaten var. Hani açık zaten. Toplantı başlattım. Tarayıcı üzerinden katılsın diyelim. Burada şifre test demiş. VPN Zoom test toplantısıdır falan. Bağlanalım bakalım. Bağlanıyor mu en azından. Misafir moduyla tabii ki izin verelim kameramıza. Tabii kamera kayıtlı olduğu için kullanamıyoruz. Şöyle desek yine kullanabilir mi? Bakalım. Deneyelim. Olmazsa diğer bilgisayardan bir bağlanalım. Misafir bekleme odasına girdi. Tabii ki şeye geliyor, size geliyor bu. Yayını siz açtınız. Buraya bilgi geliyor. Kabul et dersem görüntüle diyelim bakalım. Bekliyor şu an. Toplantıya katılmak için bekliyor. Kabul et diyorum. Bakalım ne yapacak. Evet, bu şekilde tabii ki kamerayı açamıyor. Tamam bağlandı. O da bağlandı. Mikrofonu tabii kapalı. Sesi açmayı iste falan demiş. Neyse. Şimdi diğer şeyden bağlanayım bir de. Tarayıcı üzerinden. Diğer bilgisayardan bağlanacağım. O da misafir olarak girecek. En azından onun kamerası çalışıyor çünkü arkadaşlar. Evet gene bir misafir geldi. Kabul et diyorum. Evet. Bu şekilde tabii ki toplantınızı oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Test ettik, çalışıyor. Tabii ufak tefek ince ayarları falan da olabilir. Onları yapabilirsiniz. Yani biraz daha kurcalayabilirsiniz icabına. Ama bu şekilde Zoom API'lerini falan oluşturduktan sonra, ayarları yaptıktan sonra bu şekilde devam edebilirsiniz. İşte sayfanızda istediğiniz yere de ekleyebilirsiniz. Gayet güzel kullanışlı. Yani bu eğitim videoları ya da işte toplantı falan site üzerinden yapmak istiyorsanız gene buradan duyurularınızı falan böyle şeyler, aktivasyonlar falan yapabilirsiniz. Birebir danışmanlık olabilir. Bu tip şeyleri falan paylaşabilirsiniz mesela. Oldu. Değil mi? Oldu yani. Tamam. Zoom entegrasyonunu Master Study eklentisine yaptık arkadaşlar. Testimizi de oluşturduk. API'leri biraz işte orada uzun sürdü. Biraz orada dikkatli olmanız gerekiyor tabii ki.
birkaç ayar falan da var ama sonuçta yapılabiliyor. Bu tabii ki ikinci testim bu da aslında. Bir tane yapmıştım. Başarılıydı. Bunda da çalıştı. Subdomain'de oluyor arkadaşlar. Onu da gördük. En azından onu da öğrenmiş olduk. Yani normal domainin haricinde subdomain'de de kullanabiliyorsunuz bunu. Master Study eklentisini kullanıyorsanız Zoom entegrasyonunu da yapabiliyorsun. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. İnşallah faydalı olur diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.